Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bize yine en son bilgilerle bilgilerimizi tamamlamaya geldiniz. Evet, elimizden geleni yapacağız. Aynen. Bugün benim en çok sevdiğim konulardan biri var. Çok da öneririm kendim yaptırdığım için. Terleme botoksu. Evet. Çok güzel bir konuya denk yapacağız ve birçok insan da gerçekten bilmiyor hocam. Ama bunun aslında en büyük çaresi sizin elinizde. Evet, aynen Terleme öyle. botoksu ile ilgili birazcık bizim seyircilerimize bilgi verebilir misiniz? Evet, şimdi botoksun birçok kullanım alanı var. Yani hem medikal estetik alanında olsun hem tıbbi hastalıklarda olsun birçok alanda biz bunu zaten kullanıyorduk. Son zamanlarda kullanım alanı genişledi. Hatta saç dökülmesinden önüne geçilme konusunda bile kullanılmaya başlandı. Terleme botoksu da yıllardır var olan ve yaptığımız bir uygulamadır. Özellikle terleme botoksu dediğimiz uygulama yaz mevsiminde terlemelerin önüne geçmek için yaptığımız bir uygulamadır. Ama bunu sadece yaz olarak düşünmemek lazım. Onu diyeceğim hocam. Tabii ki. Sadece terleyen insan yazın terlemiyor çünkü. Kesinlikle patolojik durumlar çok fazla var. Özellikle el terlemelerinde, ayak terlemelerinde, koltuk altı terlemelerinde çok sık yaptığımız bir uygulamadır. Ve sosyal hayatı o kadar bozuyor ki bu terleme. Kişi elini uzatıp karşıdaki kişinin elini bile sıkamıyor. Kesinlikle. Yani niye? Çünkü her saniye su gibi bildiğin su akıyor. Yani sürekli bir terleme söz konusu. Ve botoks bu konuda gerçekten ciddi şekilde hayat kurtarıyor diyebilirim. Ve tekrarlandıkça da bu terleme miktarı azalır. Oradaki ter bezleri zaman içerisinde küçülür çünkü. Küçüldüğü için de kalıcılık süresi de daha fazla olur. Ve botoksa ara verdiğinde bile belli bir süre sonrasında mevcut terleme yine de eskisine göre çok daha azalmış oluyor bu şekilde. Peki hocam, şimdi botoks uygulaması deyince bir sürü hastalıklarla da kullanılıyor. Yani Tabii. sadece estetik uygulamalar için değil, ortopedistler tercih Nörologlar, ediyor, göz doktorları, göz doktorları, nörologlar. Yani sağlık amacıyla. Aslında terleme de bir bakıma bakıldığı zaman sağlıksal bir konu. Yani çünkü kişinin sosyal hayatını, yani sosyal sağlık halini bozan bir şey. Kesinlikle. Çünkü düşünün, bir çocuk sınav yapacak. Evet. Bütün şeyi ıslatıyor, sayfayı ıslatıyor. Kesinlikle. İşte iş adamı gömleği sürekli böyle beyaz bir şey Görüntü halinde, olarak. görüntü Evet. halinde. Yine bunu peki sadece el ve koltuk altı dışında nerelere kullanabiliyoruz? Genellikle el, koltuk altı ve ayak terlemelerinde kullanıyoruz. Biliyorsunuz botoksun diğer bir etkisi de kasları felç etme durumu söz konusu. Dolayısıyla yüzün her bölümüne yapalım, orada terleme olmasın veya vücudun her noktasına yapalım, orada terleme olmasın diye bir şey söz konusu değil ne yazık ki. Sonuçta her kasın belli bir görevi var. Biz bunu yaptığımızda zaten belli bir dozda tutuyoruz. Dolayısıyla herhangi bir kas etkilenmiyor bu durumdan. Bunu yaptığımız alanlarda da hani oradaki ter bezlerinin küçülmesini aslında biz amaçlıyoruz. Sonuçta ben hep şunu derim. Hasta geldiği zaman alnında oturmuş çizgileri olduğu zaman hocam biz botoks yaptığımda bu çizgiler zaten oluşmuş, nasıl geçer? Doğru diyorsunuz diyorum. Zaman içerisinde geçer ama şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Hiç çizgisi olmayan bir insan gibi ilk seferde o sonucu beklemeyin. Ama oradaki kaslar uyarılmadığı için zaman içerisinde uyarı gitmediği için o kaslar küçülmeye gidiyor. Küçülmeye gittiği için de çizgilerin seviyesine geliyor ve o çizgiler görünmeyecek hale bu şekilde geliyor ve ortadan kalkıyor. Peki bu botoksun, yani terleme botoksunun etkisi normal estetik uygulama için nedir? İşte 4 ile 6 4 ay. 6 ay. Peki terleme için ne kadar bir süre? Terleme için de aynı bahsedebiliriz? süreden bahsedebiliriz ama genellikle biz yılda 2 kez öneriyoruz. Bu yeterli oluyor. Daha önce botoks yaptığımız, diyelim ki hasta ilk kez geldi ve biz ilk kez bir botoks uygulaması yapıyoruz terleme için. 6 ay sonra geldiğinde hocam benim terlemelerim işte son 1 aydır kısmen başlamış falan diyebiliyor. İkincisini, üçüncüsünü yaptığımızda 6 ay sonra geldiğinde hocam yeni sanki başlayacak gibi şeklinde bize ifade ediyor. Yani süre uzuyor ama her zaman şunu söylerim. Botoksta 6 aydan daha fazla bir zaman beklememek lazım. Sonuçta bu medikal bir ilaçtır, bir uygulamadır. Belli bir etkinliği vardır, belli bir süresi vardır. Hani onun üzerine de çok fazla bir beklentiye girmemek gerekir. Peki enjeksiyon sırasındaki ağrıdan korkan, çünkü hani normal estetik uygulamada belki daha az bir noktaya uygulanıyor Tabii ki. ama koltuk altında, elde ya da ayaktaki oralar hassas noktalar. Kesinlikle. Oralardaki ağrıyla nasıl baş ediyorsunuz, uygulayabiliyorsunuz? Çocuk durabiliyor mu yoksa genel anestezi mi öneriyorsunuz? Şimdi şöyle bir durum var. Koltuk altı terlemelerinde lokal anestezik krem genellikle yeterli oluyor. Fakat el ve ayak terlemeleri gerçekten ciddi bir sorun. Orada lokal anestezi çok fazla etki sağlamıyor.
Ve istediğimiz sonucu alamıyoruz. O zaman da sinir blokajı yapıyoruz. Yani ele giden ve ayaklara giden sinirlerde bir blok yapıyoruz. Lokal anestezik enjeksiyonla. Dolayısıyla el ve ayaktaki o hissiyat ciddi şekilde azalıyor. O şekilde bu uygulamayı yapabiliyoruz. Hiçbir ağrı olmadan bu şekilde Tabii. Acısı da azalıyor. Peki hocam, terleme denilen şey aslında bir sağlık olayı. Evet. Yani şu anda aslında biz bunu konuşurken de seyirciler dinlerken ya nasıl terlemeyi biz senelerdir sağlık olayı olarak biliriz. Bir anda kesilmesi, hiç terlemeyecek olması acaba sıkıntıya düşürür mü sağlık konusunda? Evet, biz bu soruyla çok karşılaşıyoruz. Hocam işte koltuk altındaki terlemeyi kestik, o ter ne olacak? Evet. Tamam da derimiz sadece oradan ibaret değil diyorum. Yani sonuçta baktığımızda vücudun diğer noktalarında da terleme meydana gelir ki bu terleme patolojik bir terleme zaten. Fazla bir terleme söz konusu. Normal standart terlemesi olan kişiler bundan çok rahatsızlık duymaz. Ama Fatih hocamızın da dediği gibi orada koltuk altında ciddi bir terleme oluyor. El avuç içlerinde ciddi bir terleme söz konusu. Bunlar zaten patolojik durumlar. Yani rahatsız olan kişiler zaten terleme botoksuna başvuruyor diyorsun. Biz patolojiyi ortadan kaldırıyoruz. Hiç terlemek istemeyen, koltuk altı terlemesini hiç istemiyorum diyen kişilere de yapıyoruz. Yani burada koltuk altında dar bir alandır zaten. Oradan terleme olmadı diye yani dışarıya hiçbir şekilde ter atılmıyor şeklinde bir düşünceye kapılmasın kimse. Evet, tam çünkü, burası aslında sorumun cevabı. Çünkü cildin, derimiz geniş bir alandır ve diğer alanlardan da terleme meydana geliyor. Yani oradan terlemeyecek, koltuk altından ya da elinizden artık o ter akmayacak ama farklı yerlerden sağlık için zaten o terin, ödemin ya da işte antioksidanın çıkması lazım. Tabii ki. Onlar zaten çıkacak diyorsunuz, evet, değil mi? ama patolojik olanları söylemiyorum. Patolojik olanlar dediğimiz gibi onlar zaten anormal. Yani onlar zaten bir sağlık sorunu olduğu için onları tedavi ediyoruz. Hiç terlemek istemeyen, koltuk altı terlemesini veya istemeyen bir kişiye yaptığımızda bile dediğim gibi derinin diğer kısımlarında bir terleme olduğu için herhangi bir sıkıntı söz konusu değil yani. Hocam konuştuklarımız hep yapılabilir kişiler. Tabii. Ya geldi size yapılamaz. Kime yapılamaz? Yani gebelere önermiyoruz, emzirenlere kesinlikle önermiyoruz. Uygulama yapacağımız alanda eğer bir enfeksiyon varsa, aktif bir enfeksiyon varsa onu tedavi edip ondan sonra tedaviye başlıyoruz. Botoks tedavisini yapıyoruz. Onun dışında alerjik bilinen botoks maddesine karşı herhangi bir alerjisi olan kişilere önermiyoruz. Yaş olarak küçük ama patolojik bir terlemesi yoksa bunları yapmayı çok tercih etmiyoruz. Onun dışında çok herhangi bir engel söz konusu değil açıkçası. Peki bu terleme botoksunun yan etkileri ya da riskleri var mı? Yani risk olarak ancak alerjik reaksiyonlardan ki botoksa çok nadirdir, çok azdır, olabilir. Onun dışında hafif morarmalar, kızarıklıklar bunlar tüm işlemlerde, enjeksiyon yapılan tüm işlemlerde olabilir. Bunun dışında ciddi bir yan etki veya bir şey söz konusu değil. Bu konuda ehil olmayan birine yaptırırlarsa çünkü Evet. sonuçta botoks kasları da gücünü azaltan bir şey. Aynen. Biraz bu detaydan bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi benim bu bahsettiğim yan etkilerin olmaması tabii ki hekimler tarafından, işin ehli olan kişiler tarafından yapılması kısmı. Yoksa işinde ehil olmayan kişiler bunu yaparsa tabii ki dediğimiz gibi her bölgeye biz botoksu yapamıyoruz. Yani kasları felç edebilir, yani oradaki kas düzenini bozabiliyor vesaire. Doz da çok önemlidir. Dolayısıyla bu koltuk altı önemli bir bölge değil. Ben oraya yapabilirim, botoksu istediğim kadar da yapabilirim diye oraya yaklaşırsa çeşitli komplikasyonlar meydana gelir. Günümüzde meydana gelir. Evet, günümüzde çünkü hekim olmayan yani sağlık ki. çalışanı, mesela hemşiredir, sağlık memurudur, bu tip hani lisansı olmayan kişilerin de bu tip uygulamalar yaptığına şahit oluyoruz ve hakikaten çok da üzülüyoruz. Kesinlikle. Yani hastaların da nasıl bir cesaretle, çünkü bunlar çok önemli çünkü tıbbi bir şeyden bahsediyoruz. Mesela avuç içi terlemesi. Doğru dozda yapılmazsa, yüksek dozda yapıldığı takdirde kişinin el hareketleri ortadan kalkabiliyor, Evet, mesela bu zayıflayabiliyor. çok güzel bir şey Ve hocam. parmakları inceliyor, zaman içerisinde atrofiye gidiyor. Yani dokular küçülmeye gidiyor. Yani bütün bunları göz önünde bulundurmak lazım. Yani o ki enjeksiyon işlemleridir. Hekim dışı kesinlikle yapılmaması gerekir. Bugün herhangi bir sağlık sorunu olduğunda kişi nasıl ki hastaneye ve herhangi bir tıbbi kuruluşa gidip tedavi istiyorsa bunun da bir sağlık problemi, enjeksiyon yöntemi veya medikal estetiğin veya diğer güzellikle ilgili cerrahi ve cerrahi dışı işlemlerin hekim işi olduğunun da bilincinde olmaları lazım. Çok güzel konulardı Yahya hocam. Tekrar koltuk altının, ellerin, ayakların terlememesi gerektiğini ama fazlasıysa o zaman bir hekime başvurmamız gerektiğini, terleme botoksunun ne kadar güzel önlemler aldığını bize anlattınız. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Bugün bizlerle medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit beraberdi.
ve programımız kaldığı yerden devam ediyor.